Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber zombi yapacağız. Brains. Gider misin başımdan? Bitkiler zombilere karşı oyunundaki zombileri. Brains. Yemin ediyorum yaptığıma pişman ettiniz beni ha. Sürekli beyin yemek isteyen bu zombiler bitkilerin amansız düşmanıdır. Hadi gelin bu çirkin zombiyi yapmaya başlayalım. Öncelikle zombimizi 3 açıdan çiziyoruz. Bakır telimizi ve pensemizi alıyoruz. Şimdi iskeletini yapmaya başlayabiliriz. Gövde oldu gibi. Şimdi kollarını oluşturmaya başlıyoruz. Takiben telimizi kesiyoruz. Kolları ana gövdeye bağlayabiliriz. Gövdeyi alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Sonra da polimer kille. Tata! Zombimiz hazır. Tabii ki şaka yapıyorum. Bu kadar kısa sürede zombi mi olur hiç? Neyse bırakalım bu sululukları. İskeleti polimer kille kapladık. Şimdi doğru fırına. İskeletimiz fırından geldi. Yüzünü oluşturmak için gerekli yerlere parçalar ekleyip yapıştırıyoruz. Tekrar ekleyip tekrar yapıştırıyoruz. Referans çizgiler çiziyoruz. Bunların yardımıyla da gözleri çiziyoruz. Sağ gözün etrafını kesiyoruz. Hatları yumuşatıp göz yuvarlağını belirginleştiriyoruz. Sonra da aynı şeyleri sol göz için uyguluyoruz. Alnını yapıştırıyoruz. Burun deliklerini oluşturuyoruz. Ağzını oluşturmak için önce etrafını çiziyoruz. Takiben bıçağımızla içini boşaltıyoruz. Kocaman bir ağzımız oldu. Sonra dilini oluşturup ağzının içine yerleştiriyoruz. Üst ve alt damağını yapıştırıyoruz. Şimdi de dişleri yapıştıralım. Zaten Happy Top'u 5 tane diş. Üst dudağını koyup iyice yapıştırıyoruz. Sonra da kalın alt dudağını. Göz bebekleri ve alnındaki çizgileri oluşturuyoruz. Elmacık kemiklerini iyice belirginleştiriyoruz. Sonra da buraları yumuşatıyoruz. Aynı şeyleri diğer tarafa da uyguluyoruz. Boynunu oluşturuyoruz. Kravatının üst tarafını ve alt tarafını yapıyoruz. Sonra da bunları yapıştırıyoruz. Ayakkabıları için her ayağına parçalar ekleyip bunları iyice yapıştırıyoruz. Takiben her iki ayakkabının bağcıklarını oluşturup yapıştırıyoruz. En son olarak da her iki ayakkabının ayak tabanlarını oluşturuyoruz. Saçları için ince bir teli kısa parçalar halinde kesiyoruz. Kestiğimiz bu telleri kafasına tek tek yerleştiriyoruz. Şimdi bir quick save yapalım. Hadi gel zombi, fırına gidiyoruz. Zombimiz ikinci kez fırından geldi. Saçları çok da güzel durmadı. Kafası kaktüs gibi oldu, baksanıza. Bunların hepsini penseyle çıkartacağım. Saçlı yapmak istiyordum ama vazgeçtim. Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi sıra geldi pantolonunu yapmaya. Bunun için gerekli yerlere parçalar ekleyip yapıştırıyoruz. Sağ bacağı da parça ekleyelim. Ve burayı da iyice yapıştıralım. Şimdi yırtık yerleri oluşturmaya başlıyoruz. Hazırladığımız üçgen parçaları gerekli yerlere yapıştırıyoruz. Sonra da bunları iyice oturtuyoruz. Bu bacaktaki kırışıklıkları oluşturup yumuşatıyoruz. Takiben sağ bacağın kırışıklıkları için gerekli yerlere parçalar ekliyoruz.
Ve bunları da yumuşatıyoruz. Gömleğinin sol ve sağ yakalarını oluşturuyoruz. Sıra geldi cekete. Bildiğiniz zombinin üstüne ceket diktim. Çalışmam bittiğinde zombinin üstünde gerçekten ceket varmış gibi gözükecek. Arka tarafının altını gövdesine yapıştırmıyoruz. Çünkü burası biraz daha çıkık gibi gözükmeli. Ön tarafı için oluşturduğum parçaları dikkatli bir şekilde arka tarafıyla birleştirdim. Ve ön tarafına iyice yapıştırdım. Diğer tarafını da bu şekilde yaptım. Ceketin ön tarafını yapıştırdım. Sonra da ceketin yakaları için oluşturduğum küçük parçaları boynunun etrafına yapıştırdım. Hazır elimdeymişken şu kafasındaki delikleri de bir kapatayım artık. Küçük bir makas yardımıyla ceketinin alt tarafına irili ufaklı yırtıklar oluşturdum. Şimdi de ceketindeki kırışıklıkları yapıyorum. Şerit halinde kestiğim bombeli parçaları ceketinin üzerinde gerekli yerlere yapıştırıyorum. Hadi gel yine bir sev yapalım. Zombimiz 3. kez fırından geldi. Sık sık fırınlıyorum. Çünkü aksi takdirde tutacak alanım olmuyor. Bu arada sağ kol için parçalar ekleyip yapıştırdım. Sonra da sol kolu için parçalar ekledim ve bunları da yapıştırdım. Kırışıklığa şekil verdim. Yırtık olan dirseği için parça kestim ve burayı yumuşattım. Yırtık parçalar oluşturdum. Ceketinin kol uçlarını oluşturmak için buralara parçalar ekledim ve takiben bıçağımla kestim. Şimdi sıra elde. Öncelikle avuç içini oluşturuyoruz. Sonra da parmak boğumları ve tırnakları. Parmaklardan 4 tane yaptıktan sonra baş parmağını oluşturmak için ayrı bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. 5 parmağın 5'i de bir değil sonuçta. Hazırladığımız parmakları avuç içine tek tek yapıştırıyoruz. Elimden geldiğince yaptım. Sağ eli de oluşturup koluna yapıştırıyoruz. Hadi zombi, son kez fırına gidelim. Dördüncü fırınlamanın sonunda zombimiz nihayet hazır. Şimdi onu bir güzel fırçalayalım. Boyamamıza mat yeşil renkle başlıyoruz. Bu rengi elde etmek için gri ile yeşili karıştırmam gerekti. Bu renkle önce zombimizin başını, sol elini, sağ elini, sol dirseğini ve sol bacağını boyuyoruz. Sonra açık sarı ile devam ettim. Bu renkle zombimizin gözlerini, dişlerini ve iki elinin tırnaklarını boyadım. Takiben siyah boyayla devam ettim. Zombinin alnındaki kırışıklıkları, burun deliklerini, göz bebeklerini ve her iki gözünün etrafındaki siyah halkayı boyadım. Taşan yerleri yeşil boyayla düzelttim. Şimdi gelelim kahverengine. Bu renkte de zombinin ceketinin sol tarafını, arka tarafını ve sağ tarafını boyadım. Bir de iki ayakkabısını da bu renkte boyadım. Bağcıkları ise açık kahverengi. Ağzının içini bordo, dilini ise pembeye boyadım. Mavi ile de pantolonunu boyadım. Gömleğini beyaza, kravatını da kırmızıya boyayıp üzerine beyaz şeritler yaptım. Zombimiz hazır. Brains. Ya oğlum aniden çıkmayın lan, korkutuyorsunuz beni. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Brains. Ya para isteseniz param yok derim de beyin de yok diyemiyorum ya.
Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Abi bir beyin be. Bir beyin. Başka bir figürde görüşmek üzere. Hoşça kalın.